4 silahşör de onlar. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için nidasıyla çıkarlardı kötülerin karşısına. Her biri halkın sevdiği kahramanlardı. Sarayda maaşlı sigortalı çalışırlardı. Adları ise huzur, sağlık, mutluluk ve güvendi. Haftanın 6 günü mesai yapıyor, pazar günleri ise izin kullanıyorlardı. Ancak bu durum bazı sorunlara yol açtı. Kötüler ortalıkta bu silahşörleri görmeyince meydanı boş bulup vatandaşın canını yakıyorlardı. Kral bir çare düşündü. Bizim bu elemanlar izinlerini aynı gün kullanmasalar, bir gün biri, öbür gün diğeri tek tek tatil yapsınlar diye karar verdi. Şimdiye kadar ayrı hareket etmemiş olan ekip bu duruma biraz bozuldu. Bir tek Güven itiraz etmedi. Hallederiz, sorun yok dedi. Diğerleri de işsiz kalmamak için mecburen yeni uygulamaya tamam dedi. Haftanın ilk günü huzur gelmeli, diğer üçü yiğitçe korudular kenti. Ertesi gün sağlık, sonraki günde mutluluk. Perşembe Güven'in tatil günüydü ve o gün 3 kahramanın kılıçları zalimler karşısında perişandı. Yaralandılar, ahali madara oldular. Ama cuma günü ve sonrasında intikamlarını fena aldılar. Ardından yine bir hafta başladı. Tatiller yine planlandığı gibi yapıldı. Ama her perşembe yine sorun yine sıkıntı. Asıl mesele tekrarlanan bu perşembe vakalarıyla anlaşıldı. Güven başkaydı. O olmadan diğer üçü pek bir halt edemiyordu. Sorunları çözemiyorlardı. Kral Güven'i huzuruna davet etti. Ona izinsiz çalışma koşuluyla daha önce kimseye verilmemiş olan bir ünvanı, öz ünvanını verdi. Artık o özgüvendi. Özgüven o gün bugündür huzuru, mutluluğu ve sağlığı yalnız bırakmadı. Onlar da özgüvensiz kalmadı. Bu hayatta ne istersin diye sorulunca alınan cevaplar genelde huzur, mutluluk, sağlıktır. Bunların tam olması ise özgüvenle ilgilidir. Özgüven, inşaatın zemini gibi, suyun pınarı gibi, kalemin mürekkebi gibidir. Beslenme piramidinin ilk ve en büyük basamağındaki tahıl gibidir. O olmadan ne enerji bulunur ne ayakta durulur. Özgüven tepeden tırnağa hür olmak. Özgüven insanda nasıl oluyor ya da olmuyor. Bazen bir film izledikten sonra, bazen bir seminerden sonra kendine güveni hissedersin. Ama çok sürmez değil mi? İlerleyen saatlerde yavaşça azalır. Çünkü his denilen duygusal bir durumdur. Duygular değişir, büyük ölçüde geçicidir. Bu nedenle bence özgüven bir his değildir. Özgüven öğrenilen bir tutumdur. Ve öğrenmek gibi bir yeteneğimiz varken daha iyi hissetmeye odaklanmak sahilde kuma yazı yazmaya benzer. Deniz çarşaf gibiyken sorun yoktur ama dalgalandığında hissedilen sahte güven silinecektir. Eğer yazı kayaya yazılırsa kolay kolay kaybolmaz. Dalgalar ne kadar dövse de onu silinmez. Öğrenmek budur. O halde özgüveni hissetmek, onu duymak yerine onu öğrenmek daha akıllıcadır. Özgüveni öğrenmek için insan içine bakmayı bilmeli. İçine bakmayı dediğim şey aklından geçen düşünceleri besleyen inançları fark etmek. Bunlar insanın yazılımıdır. Yani yazılımı iyileştirmekten bahsediyorum. Bunu yapabilirsin. İnsan düşündüğü şeyler üzerine düşünebilen bir varlıktır. Bunun keyfini çıkar. Bu becerini kullan. Göreceksin ki yetiştirilme tarzın, çevrenden aldığın geri bildirimler, verilen fırsatlar senin özgüvenli olup olmadığına etki etmiş. Sen küçük bir çocukken ailen seni inisiyatif almana izin vermediyse, sorumluluk kazanmanın farkında olmadan engelledilerse, öğretmenlerin senin yapabilirim duygunu beslemediyse, eğitim sistemi sana kendini yetersiz hissettirdiyse özgüvenin zayıf kalmış olabilir. Evet, özgüven büyük oranda insanın yetiştiği ortamla ilgilidir. Ancak insan bir ağaç gibi köklerine ne gelirse onunla beslenen içindeki iklime bağlı değildir ki. Sen okursun, sen görürsün, sen duyarsın, sen öğrenirsin. Geçmişte ne eksik kaldıysa, ne yaşandıysa bunlar dünde kaldı. Şimdi sıra sende. Kendini yetiştirme sırası sende. Sen öğrenmeye, gelişmeye açık olduğun sürece ben her şeyi öğrenebilirim inancına sahipsen özgüveni de öğrenebilirsin. Ki bu videoyu izliyor olman da bunun işareti. Özgüven yoksa, azsa onun yerinde ne var? Onun boşluğunu ne dolduruyor? Ya da özgüven insanda niye yer bulamıyor? Korku, insan içinde korku var. Biraz daha bakarsak, aha o da ne? Utanç var, utangaçlık var. Başka? Biraz daha yakından bakacak olursak tembelliği, sorumsuzluğu, amaçsızlığı görürüz. Bu hayatta kendine amaç belirlemiş, çalışkan, yapıp ettiği şeylerin sorumluluğunu alan insanların özgüvensiz olması mümkün mü? Başarılı bilinen birini düşün. Genelde herkesin gördüğü şudur onda. Özgüvenli olduğu için başarıyor. Ama sistem öyle işlemiyor. Ya nasıl işliyor? Başardığı için kendine güveniyor. Yani güvendiği için başarmıyor, başardığı için kendine güveniyor. Evet, özgüven temelde başarıya bağlıdır. Başarabilirim inancı özgüveni getirir.
Hani bu tür videolarda, seminerlerde sert bakışlarla, tok ses tonuyla kendine güven, sen var ya aslansın, kaplansın, kartalsın derler. Dinleyenler, izleyenler de gaza gelir. Evet, başaracağım hissini yaşar. Sonra fıs, gaz biter. Ama hedefler belirleyip çalışmayı, gelişmeyi, emek vermeyi bilen birisi başaracaktır. Onun başarıları da özgüven için somut, objektif gerçekler olacaktır. Ancak her zaman başaramayız. Her zaman harika sonuçlar alamayız. Bu hayatın gerçeği. O zaman özgüven oluşmaz mı? Oluşur, oluşur. Sen kendine saygını koruyorsan, başarısızlığı sadece şimdilik bir sonuç olarak kabul edip yola devam ediyorsan bu da özgüvendir. Yani düşsen de kalkmasını bilmektir. Bunu şöyle düşünmeni istiyorum. Mesela bir çocuk yetiştiriyorsun ve çocuk okul çağına gelmiş, okumayı, yazmayı öğrenecek. Ama zorlanıyor. Sınıf arkadaşları okumayı söktü ama seninki daha sesleri anca çıkartıyor, harfleri anca tanıyor. Eğer onun yapamayacağını düşünürsen ona haksızlık edersin. Ama sabredip herkes gibi onun da öğreneceğine inancını korursan, hatta okumayı sökmese de ondan sevgini esirgemezsen çocuk kendini değerli hissetmeye devam edecek. Emin ol o çocuk okumayı da söker, mutlu olacağı bir hayatı da inşa eder. Özgüven de bu hayattaki diğer güzel şeyler gibi emek ister. Bu emeğin bir teori, bir de pratik yanı vardır. Teori dediğimiz kendi içine bakmak, o konuyla ilgili kitaplar okuyup yayınlar izlemek, öğrenmektir. Pratik yanı ise yaşantında bu öğrendiklerini uygulamaktır. Arkadaşların arasında, iş hayatında, okul yaşantında, ilişkilerinde pratik yapma fırsatların hep var. Bunları özgüveni oluşturmak için fırsat olarak değerlendir. Özgüven kas gibidir. Hangi egzersizleri yaparsan hangi kasların güçleneceğini biliyorsun. Bu işin teori kısmı. Bu bilgini hayata geçirmezsen, egzersizleri yapmazsan kas gelişmez. Ancak bildiğini uygularsan sonuç alırsın. Yani antrenmanların da işin pratik yanı oluyor. Sevgili arkadaşım, bu hayat büyük ölçüde seninle şekilleniyor. Kendine güvenin bu hayatın daha huzurlu, daha mutlu, daha sağlıklı olmasını sağlayacak. Sen emek verilmeye değer bir insansın. Ben buna inanıyorum, sen de inan.